Merhaba dostlar, ben Yusuf Arslan. Amerika, küresel yasa dışı madde ticaretini tamamen ele geçirmek için bir devlet başkanını esir almış olabilir mi? Bu gerçekten de şok edici bir iddia ve manşetlerin çok daha derinindeki bir gerçeğe işaret ediyor olabilir. Sadece birkaç dakika içinde hep birlikte bu operasyonun ardındaki sır perdesini aralayacağız. Ve bombayı patlatan kişi bizzat Donald Trump'ın kendisi oldu. Trump, tüm dünyaya Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalandığını işte bu sözlerle ilan etti. Bu sıradan bir hava saldırısı değildi, hayır. Bu doğrudan bir devlet başkanına hedef alan, tarihte eşi benzeri görülmemiş, inanılmaz cüretkar bir operasyondu. Hadi gelin şimdi bu karmaşık operasyonu katman katman açalım. Önce ne yaşandığına bakacağız, yani olayın fotoğrafını çekeceğiz. Sonra bu işin nasıl bu kadar kusursuz yapıldığını çözeceğiz. Ardından en can alıcı soruya geleceğiz. Kavganın asıl sebebi petrol mü, yoksa kapalı kapılar ardında dönen çok daha karanlık bir savaş mı? Ve son olarak da tüm bu yaşananların dünya ve tabii ki Türkiye için ne anlama geldiğini masaya yatıracağız. Her şeyden önce temelden başlayalım. Yani 5N1K kuralımızın ilk adımlarıyla. Venezuela'da o sabahın ilk ışıklarında tam olarak ne oldu? Nerede ve ne zaman yaşandı? Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'nın adeta beyin ve sinir sistemini hedef alan eş zamanlı ve çok geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı. Bu bir uyarı ateşi falan değildi. Bu, ülkenin karşılık verme yeteneğini daha ilk saniyelerde tamamen yok etmeyi amaçlayan, cerrahi bir hassasiyetle planlanmış tam bir felç etme harekatıydı. Her şey şok edici bir hızla olup bitti. Gördüğünüz gibi Türkiye saatiyle sabah 7'de ilk füzeler ateşlendiğinde başlayan operasyon, sadece birkaç saat içinde yerel saatle 11'de Trump'ın zafer ilanıyla noktalandı. Bu inanılmaz zamanlama operasyonun ne kadar uzun süredir, ne kadar titizlikle planlandığını gözler önüne seriyor. Saldırılar bir ülkenin savunma mekanizmasının tam kalbine yapıldı. Hava üsleri, donanma mevzileri, istihbarat merkezleri. Amaç çok netti. Venezuela'nın ordusunu daha ne olduğunu anlayamadan kör, sağır ve dilsiz bırakmak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Böylesine ezici bir güç gösterisi herhangi bir gerekçeyle haklı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında gerçekten çok merak ediyorum. Peki ama nasıl? Yani ABD bir ülkenin kalbine böylesine cüretkar bir operasyonu nasıl gerçekleştirebildi? Bu işin arkasında kimler vardı ve hangi akıl almaz yöntemler kullanıldı? Şimdi de operasyonun nasıl ve kim sorularına odaklanalım. Bu bildiğimiz türden bir işgal değildi. Bu tam anlamıyla bir Hollywood filmini andıran modern bir özel kuvvetler operasyonuydu. Kaynaklara göre senaryo hep aynı. Önce dijital savaşla tüm radarları, tüm savunma sistemlerini kör ediyorsun. Sonra hayalet uçaklarla hedefleri bir bir indiriyorsun. Ve en sonunda Delta Force gibi en elit timlerin sahaya inip gir, al ve çık doktrinini uyguluyor. Hedefi alıyorlar ve adeta geldikleri gibi buharlaşıyorlar. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu ordunun kendi başına aldığı bir karar değildi. Gelen bilgiler çok net. Emir en tepeden, doğrudan Beyaz Saray'dan, bizzat Başkan Trump'ın kendisinden geldi. İşte bu yüzden uzmanlar bunun klasik bir ABD darbesi değil, çok daha kişisel bir Trump darbesi olduğunun altını ısrarla çiziyor. Peki kongreyi nasıl açtılar? İşte burada işin içine hukuki bir kurnazlık giriyor. Yönetim Maduro'yu bir narko terör yapılanmasının lideri olarak ilan etti. Bu etiket ABD yasalarında başkana kongreye sormadan tek başına askeri güç kullanma yetkisi veren sihirli bir anahtar gibi işliyor. Ama tabii ki uzmanlara göre bu sadece bir kılıf. Asıl amaç çok daha büyük. Aslında bu senaryo bize hiç de yabancı değil. Uzmanların da işaret ettiği gibi bu adeta tarihin bir tekerrürü. 1989'da Panama lideri Noriega'yı yakalamak için yapılan operasyonu hatırlayanlar olacaktır. Gerekçeler aynı, yöntemler aynı. Bu da bize gösteriyor ki Amerika'nın kendi arka bahçesi olarak gördüğü topraklarda kuralları baştan yazması pek de yeni bir durum değil. Ve şimdi geldik analizimizin en can alıcı, en kritik sorusuna. Neden? Biliyorsunuz kanalımız gerçeğin sınırında, editörümüz Yusuf Arslan'la her zaman vurguladığımız bir şey var. Resmi açıklamalar genellikle buzdağının sadece görünen kısmıdır. Asıl hikaye her zaman suyun altında, derinlerde gizlidir. Şu anda masada birbiriyle kıyasıya çarpışan iki dev teori var. Birincisi, hepimizin aklına ilk gelen klasik jeopolitik açıklama. Her şeyin arkasında petrol ve güç mücadelesi var. İkincisi ise çok daha karanlık, çok daha rahatsız edici bir iddia. Bu, küresel yasa dışı madde ticaretinin kontrolü için yapılmış bir savaştı. Önce en bariz ve en çok konuşulan teoriye, yani petrol meselesine bakalım. Venezuela, kelimenin tam anlamıyla bir petrol okyanusunun üzerinde oturuyor.
Düşünün, gezegendeki kanıtlanmış tüm ham petrol rezervlerinin %17,5'i, yani neredeyse 1/5'i bu topraklarda. Bu tek başına bir ülkenin değil, tüm dünyanın kaderini etkileyecek kadar devasa bir güç. Bu teoriyi savunanlar bizzat Trump'ın Venezuela'nın zenginliklerini istiyorum şeklindeki itiraf gibi açıklamalarına, ülkenin petrolünü giderek daha fazla Çin'e satmasına ve tabii ki Amerika'nın Latin Amerika'daki Rus ve Çin etkisini kırma isteğine dikkat çekiyor. Bu tarz derinlemesine jeopolitik analizleri kaçırmamak için videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bize gerçekten en büyük desteği vermiş olursunuz. Şimdi gelelim o çok daha sarsıcı ikinci teoriye. Ama bunu anlamak için önce narko ekonomi diye bir kavramı masaya yatırmamız lazım. Bu kanal sahibi ve haber editörümüz Yusuf Arslan'ın Gerçeğin Sınırı yayınlarında sıklıkla dikkat çektiği, sistemin pek de konuşulmayan karanlık bir gerçeği. İddiaya göre küresel finans sistemi özellikle büyük kriz anlarında ayakta kalabilmek için yasa dışı madde ticaretinden gelen o devasa nakit paraya gizliden gizliye bağımlı. Bu teoriyi ateşleyen kıvılcım aslında binlerce kilometre uzakta Afganistan'da çaktı. Taliban yönetimi haşhaş ekimini yasaklayınca küresel eroin pazarının %95'i neredeyse bir gecede yok oldu. İddia o ki bu yasakla birlikte sadece uyuşturucu akışı durmadı, aynı zamanda bazı batılı kurumların en büyük örtülü ödenek musluklarından biri de bir anda kesilmiş oldu. İşte bu noktada o şok edici iddiaya göre şeytani bir plan devreye giriyor. Afganistan'da kuruyan eroin musluğunu merkezi Kolombiya ve Venezuela olan küresel kokain pazarını ele geçirerek yeniden açmak. Amaç ne? Rakip tüm yapıları denklemden çıkarıp pastanın tamamına tek başına konmak ve bu milyarlarca dolarlık ticaretin yeni ve tartışmasız kralı olmaktı. Peki sebep petrol ya da başka bir şey. Sonuç ne? Sonuç tüm dünyaya yayılan ve uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayan bir deprem etkisi. Bu olaydan sonra hepimizin aklına aynı soru geliyor değil mi? Yani uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler, bütün bu kurallar ve kurumlar, bütün bu sistem artık tamamen çöp mü oldu? Uzmanlar artık net bir şekilde söylüyor, orman kanunları çağına hoş geldiniz. Yani gücün haklı olduğu, güçlünün istediğini pervasızca yaptığı, zayıfın ise sadece katlanmak zorunda kaldığı acımasız bir dünya. Bu hamle adeta Pandora'nın kutusunu açtı ve çok tehlikeli bir emsal oluşturdu. Artık büyük güçler için her şey mübah döneminin kapısı aralanmış oldu. Bu durum özellikle küçük ve orta ölçekli ülkeleri tamamen savunmasız bırakıyor. Bu noktalar gerçekten çok kritik. Bu yüzden bu analizi daha sonra tekrar dönüp bakmak için kaydetmeyi düşünebilirsiniz. Peki, tüm bu anlattıklarımız bizim için, yani Türkiye için ne ifade ediyor? Ülke olarak Venezuela'da yaşanan bu sarsıcı olaydan hangi dersleri çıkarmalıyız? Venezuela örneğinden alınacak en net ders şu ki, bu yeni orman kanunları çağında ayakta kalmak için tek bir alanda güçlü olmak artık yetmiyor. Kendi kendine yeten güçlü bir ordu, bağımsız karar alabilen güçlü bir siyasi yönetim ve belki de en önemlisi 15 Temmuz'da olduğu gibi en zor anda bile tek vücut olabilen güçlü bir millet. Bizim de Gerçeğin Sınırında editörümüz Yusuf Arslan'la birlikte sürekli bütüncül güç ve milli dayanıklılık dememizin sebebi tam da bu. Bir de işin diplomatik vefa boyutu var. Uzmanlar hatırlatıyor. Maduro 2016'daki o karanlık darbe girişiminde Türkiye'ye ilk ve en net desteği veren liderlerden biriydi. Bu durumun Ankara'nın bugünkü tutumunda bir rol oynaması gerektiği belirtiliyor. Eğer bu karmaşık küresel dinamiklerin daha çok insan tarafından anlaşılması gerektiğini düşünüyorsanız, bu çözümlemeyi sevdiklerinizle paylaşmanız çok değerli. Ve tüm bu tablo, zihnimizde rahatsız edici, cevabı zor bir soruyla bizi baş başa bırakıyor. Kuralların artık işlemediği bu yeni dünya düzeninde, bu orman kanunlarının geçerli olduğu dünyada, bir sonraki Venezuela kim olacak? Her cumartesi günü yeni bir içerikle karşınızda olacağım. Bir de hala abone değilseniz, olursanız çok sevinirim. Mutlu günler diliyorum. Beğen, abone ol, paylaş. Da 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 da. Dum 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 dum.